Ramazanın vazgeçilmezi, nefis lezzet Ramazan pidesi yapacağız. Ramazan pidesi nasıl mı yapılır? Hadi malzemeleri görelim. İhtiyacımız olan malzemeler. Öncelikle hamur için gereken malzemeleri söylüyorum. 20 gram yaş maya, 2 bardak oda sıcaklığında su, 4 bardak un, 2 tutam tuz. Onun dışında hamur belli bir kıvama geldikten sonra şekil verirken sıvı yağ ihtiyacımız olacak. Elimizle açacağız çünkü elimizi yağlayıp üzerine serpmek için çörek otu ve sürmek için yumurta sarısına ihtiyacımız olacak. Şimdi her şeyden önce mayayı suyun içinde eritmekle işleme başlıyoruz. Mikserin haznesine öncelikle unu koyuyorum. Standlı mikseriniz yoksa da karıştırma yapacağınız kabın içerisine koyabilirsiniz. Üzerine mayayı döküyorum. Mikserimin mikser çırpıcı ucunu değil, bunu alıyorum. Hamur karıştırma ucunu takıyorum. Eğer sizde hamur karıştırma ucu olan bir mikser yoksa mecburen elde yoğuracaksınız ama yapışık bir hamur olduğu için biraz daha zor oluyor. Bu ucu da taktıktan sonra maya unun her yerine eşit miktarda bulaşana kadar en düşük devirde çalıştırıyorum. Unun her yerine maya değmiş oldu. Şimdi bu aşamada içerisine tuzu ekliyorum. Unu da ekledikten sonra bunu en yüksek devirde 5 dakika boyunca çalıştıracağım. En yüksek devirde karıştırılan hamurun son durumu bu şekilde. Şimdi bu hamuru şöyle açalım. Bu hamurumuzu dibine epeyce bir un serptiğimiz kaba koyacağız. Streçle kaplayacağız. 75 dakika mayalanmaya bırakacağız. En dibine un serptim. Üzerine hamurumu koydum. Streç filmle kapladım. 75 dakika mayalanmaya bırakacağım. Kasenin hamurunuzun 2 katı kadar büyük olmasına dikkat edin. Çünkü mayalanacak ve çoğalacak. Ona alan sağlamamız gerekiyor. 75 dakika sonra görüşürüz. Hamuru 75 dakika dinlendirdim. Gördüğünüz gibi streç filme dayanacak kadar mayalandı. Bayağı kabardı. Şimdi bunu açıyorum. Tezgaha unluyorum. Ellerimi de unluyorum. Hamurumu alıyorum. Tezgaha koyuyorum. Çok bastırmadan hafifçe yoğurup içindeki gazı çıkaracağım. Çok fazla yoğurmamam gerekiyor. Çok az üzerine bastırdım. Sonra bunu pişirme kağıdının üzerine alacağım. Bu arada fırını 230 dereceye ayarladım. Alttan üstten çalışacak. Şimdi bunu merdane ile bir şeyle açmıyorum. Bunu ellerimle açacağım. Açarken de sıvı yağdan faydalanacağım. İki elimi de yağladım.
Bu şekilde hamurumu hafif hafif bastırıp ittirerek açıyorum. Çok yapışık bir hamur türü. Hamurla baş edebilmek için hamuru yağ ile açıyorum. Bu arada ben bu tarifi Arda'nın mutfağına bakarak denedim. Hani haksızlık yapmayayım. Oradaki bir sağlamasını yapıyorum. Hani müthiş başarılı biri zaten yapıyor. Bakalım. Şef olmayan biri de yapabiliyor mu ev imkanlarında gibi bir deneme aslında bu. Evet. Bu kadar açtım. Şimdi pidenin hafif şeklini vereceğim. Evet. Şimdi aradaki çizgilerini oluşturuyorum. Bu piştiğinde de biraz kabaracağı için bu çizgiler tam belirgin olmuyor. O yüzden ben biraz daha belirginleştireceğim birazdan. Elle yaptığım yeterli gelmedi bana. Hani o videoda seyrettiğimden farklı olarak sadece parmağımla şekil vermeyip şöyle daha belirgin girintiler oluşturdum. Evet. Şimdi genel şeklimiz hazır. Bunun üzerine yumurta sarısı süreceğim. Şimdi son bir işlemimiz var. O da çörek otu serpmek.